her videoda söylediğim, her şeyi yaptım ama şu arkaları bir düzeltemedim dediğim o videodayız. Nihayet boyuyoruz. Boyamıyoruz, açıyoruz. Bu saçı bugün açıyoruz. Bakın, tam bir kara delik. Şu kadarı mutlaka kendi saçım ama aralarda belki de boyalar var. Uçlarına brush light denemiştik biliyorsunuz. Bazı yerlerden böyle tutup çıkarma karışık açtığım, yaptığım, saçma sapan bıraktığım bir saç kendisi. Yukarıyı silikonlu röfle bonesiyle yaptım. O yüzden burayı toplayacağım. Sadece bu arka bölümümü kendi başıma açacağım. Kendi başıma açacağım da bununla ilgili kesinlikle çok büyük risk içinde olduğumun farkındayım. Bütün açma işlemlerinde sizlere dedim ki dikkatli olun. Saçı sürekli kontrol edin. Enselerden başlayacağım daha yavaş açıldığı için ama nasıl yıkayacağım oraları? Saç açıldıkça paketleri açıp yukarıdakileri beklemem gerek. O sırada kuaförler hemen sizi yıkama setini alıyor ve arkaları yıkıyor. Ama ben burada ne yapacağım gerçekten hiçbir fikrim yok. Heyecan dolu bir video. Umarım iyi olur. Benim yaptığımı siz yapmayın. Her zaman söylüyorum, ben bu konuda çok da umursayan biri değilim. En kötü ihtimalle saçları keseriz ki zaten saçlarımı keseceğim bu arada. Ama bu boydayken hazır bir açayım. Her yere açıcının aynı miktarda gelmesi gerekiyor aslında. Bunu başarabileceğimizi sanmıyorum ama yapacağız, yani deneyeceğiz arkadaşlar. Aynı olarak sizi bu kamerayı kullanacağım. Göreceksiniz benim ne yaptığımı. Olmadı şöyle döner böyle mi yaparım. Bu arada gözlerim bozulduğu için de gözlük takarak daha iyi yapmaya çalışacağım. Eğer siz de evde açma işlemi yapacaksanız kendinize bir hafta verin. Saçınızın bu iki kulak üstü bölümünü ayrı, yukarıyı ikiye bölüp ayrı, arkayı da artık vaktinize göre şöyle ikiye ayırıp bölüp açıp yıkayıp gidin. Tabii ki daha önceden mutlaka açıcıyla tanışmış da olmanız gerekiyor. Yaparım ya deyip sakın saldırmayın. Daha önce kullandığım 2 tane Agisim var arkadaşlar. Bir de şunu denemek için açmıştım. Ağzını çok iyi kapatmıştım. Bozulduğunu düşünmüyorum. Birbirine karıştırmadığım için. Bunu kullanacağım ve bu var elimde. Başka da bir şey yok yanında şu anda. Önce şunu düşündüm. Burayı bir toplayayım. Bir streç filmle kapatayım. Çünkü buralara açıcı uyguladıkça öne atacağım ve bunlara değerse bunlar kesinlikle kopar. Çekimi telefonun ön kamerasından yaptığım için farklı görünüyor. Birebir görmüyorsunuz ama beyaza yakın sarılar var. Oralara gelirse çok da hoş olmayabilir arkadaşlar. Buradan başlamayı düşündüm. Ama enseler yavaş açılıyor. O yüzden enselerden başlayacağım. Ben de tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Galiba öyle lambur lumbur boyayacağım. Bu işin içinden öyle çıkacağız gibi görünüyor. Ben şu saçlarımı toplayayım, sabitleyeyim. Arkayı da böleyim, geleyim. Bir de üstüme ince bir şey giyeyim. Gel buraya Kafekçim. Sen de yardımcı ol. Arkadaşlar, boya için çöp poşetinden üstüme hazırladığım şeyi kısaca anlatayım. Çok kolay. Önce şu ön taraftan makasla kestim. Sadece ön bölümünü kestim. Şöyle. Bu ön bölüm. Yukarı kadar çıktım. Ondan sonra buraya boyun geleceği için şuradan biraz kestim. Buradan biraz kestim. Sonra çöp poşetinin şurasından birazcık kestim. Bir de burasından kestim. Buyurun size önünüzden bantlayabileceğiniz ya da tokayla tutturabileceğiniz bir boyama yeleği. Sırtınıza, omuzlarınıza gelmeyecektir boyalar, açıcılar. Kolay ve pratik ve ucuz bir yöntem. Değil mi? Kullanacağım malzemeleri de göstereyim arkadaşlar. Ben tüpleri kullanmayacağım büyük ihtimalle. Bunu da karıştırırım, bununla sürerim diye düşünüyorum. O an karar vereceğim tabii buna. 2 tane Agisim var. İşte biri daha önce denediğim palette, diğeri de bu. Reklam, sponsorluk vesaire benim kanalımda yok biliyorsunuz. Ben sadece şu an deneyeceğim. İşte siz de görün, beğenirseniz yapın diye. Bunu boynuma sararım diye düşündüm. Saçlarımı boyadığım ve üst üste geleceği yerlerde belki işte turunculuk kalırsa oralara bir daha sürmek istersem diye şöyle buzdolabı poşetlerini kestim. Bunlar var. Yine aynı şekilde bunlar laminant parkelerin altına serilen şiviteler, metreyle alıp bunları da kesmiştim. Çünkü bazı kuaförler bunları da kullanıyorlar röfle yaparken ya da açma işleminde. Bunları önlerime açma yaparken çok rahat kullanabilirim ama arkalar için şu an galiba kullanabileceğimi sanmıyorum. Bir de standart her zaman yanımda taşıdığım alüminyum folyolarım var. Bakalım ne olacak, gerçekten merak ediyorum. Evet, iyice sıkı sıkı topladım. Buraya kadar geleceğim çünkü. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben göremiyorum şu an. Enselerden başlamaya herhalde aşırı heyecanlıyım. Aşırı. Stretch filmle de yani şurayı komple kapatmam lazım aslında ama
Burayı böyle kapattım. Buradan kaplamam çok mümkün görünmüyor. Yukarılara geldikçe dikkat edeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Zaten arkaya doğru alacağım herhalde. Şurayı da ikiye böleyim. Çünkü buraya kadar yetişmeyebilir açıcı. Görsel olarak çok hoş bir şey görmeyeceksiniz ama önemli olan işlevi tabii videonun. O yüzden saçlarım çok uzun arkadaşlar. Bakalım yetecek mi? Yeterse yukarıdan aşağı indirmeye devam edeceğim. Heyecandan takmadım. Şu anda heyecandan ölüyorum. Hiç umurumda değil bakın saç ama market açıcısıyla açacağız saçı. Çok güzel ya, ben bu heyecanları çok seviyorum. Daha önce bu açıcıyı denediğim için en son silikonlu röfle bonesinde, daha önce de bir önceki paketini açıcı karşılaştırmalarında denemiştim. Açıp onlara da bakabilirsiniz. Hatta bakın, mutlaka güzel videolar oldu. Bildiğim için rahatım. Yarım saat hiçbir şey olmayacak. Yani kopma falan hiçbir şey olmayacak. Agisi de biliyorum, paletteyi de biliyorum. En önemli şey bunu yaparken, bu işlemi yaparken diplere değdirmemek. Diplerden bir parmak, yani şu önlere yaptığım gibi yarım parmak, bir parmak bırakarak açıcıyı öyle uygulayacağım. Yani diplere değdirmemem lazım. Kesinlikle değdirirsek yandık. Altlara paletteyi uygulayacağım. Benim tenim çok hassas. Agis çok yakmıştı. Palette tenime değse de o kadar canımı sıkmayacaktır. O yüzden altlara palette, üstlere de oralara gelebilirsek agis yapacağız. Uygulamaya geçiyorum. Hadi bakalım. Bu işlemi ışıksız yapacağım. Renklere takılmayın arkadaşlar. Kamerayı aynı olarak kullanacağım. O yüzden siz buradan takip edersiniz. Biraz sıcaklatacak ama yapacak bir şey yok. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Hadi bakalım. Umalım da bozulmuş olmasın. Ben bunu daha önce açmıştım. Şöyle bantladım yeniden. Şöyle kullanmıştım. Bunu kullanacağım. Diğerinden emin olamadım. Bununla başlayalım. Şöyle. Ben boya kabına sıkmayacağım ya. Bunu da yapacağım. Bana bir gaz cesaret geldi. Şöyle bir tozu vardı bunun. Evet, şu tozu olması lazım. Boya aktifleştirici. Bu da bakım kremi. Çok güzel bir bakım kremi bu arada. Efsane bir bakım kremi. Açıyoruz. Şu renk aktifleştirici tozu bunun içine döküyoruz. Mutlaka bu ürünleri kullanırken alerji testi yapın. Çok komple açayım. Şöyle de dökeyim. Ben gözlük takayım mı? Görmüyorum çünkü. Tüh. Oryalli boya mıdır nedir bilmiyorum. Çok hızlı sürmemiz gerekecek arkadaşlar. Bunu iyice çalkalıyorum şimdi. Ondan sonra da hızla süreceğim. Hadi bakalım. Kutunun içinden çıkan eldivenleri hemen takıyorum. Odaya da güneş gelmeye başladı. Birazdan burası çok sıcak olacak. Çok daha hızlı açılacak o yüzden. Ne kadar dibe yaklaştığını tartmam mümkün değil maalesef. Açma işlemlerini evde galiba yapmayalım. Bunu kontrol etmek neredeyse mümkün değil. Şu an büyük bir çılgınlığın içindeyim bence. Yanlış yapıyoruz.
Bunu birbirinin düzgünce sürmesi gerekiyordu ve daha bol sürülmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Bakalım gerçekten evde uygulamaya uygun muymuş o ya? Görelim. Böyle yapacağımızda galiba tasa döksek daha mı iyi olurdu? Ya bir açıcı böyle uygulanmaz bence ama bilemedim. Bu arada çöp poşetinin içinde çöp gibi oldum. Çok sıcakladım. Klima da açık ama hayır yani. Hiç mantıklı bir şey yapmadım ya. Tüh. Aha hepsi açıldı. Bravo. Çok iyi ya. Gerçekten çok tatlı oldu şu an yani. Ben boyaları bile böyle uygulamıyorum arkadaşlar normalde. Hay Allah ya. Yapmayın dediğim şeyi tuttum yine kendime yaptım ya. Canan, tekerrür canım. Bunu şimdi folyolamam da gerekiyor aslında yani. Kurumaması için, açılsın diye. Ve daha bol sürmem gerekiyor biliyorum. Hay Allah. Bu arada ensemi yakmıyor. Yani ensemde tenime değdi ama yakmıyor arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar da. Yani ben neden bunun saçımı açacağına inanmıyorum bu şekilde. Muhtemelen saçlarım uzun olduğu için böyle. Kuaförlere buradan selam olsun. Hepsi çok kıymetliler. Bunu biliyoruz zaten. Ama bazen evde yapılması gerekebiliyor. Bu arada halam da kuaför izliyorsa sanmıyorum ama ne yaptın be kızım der. Niye öyle yaptın? Bilmiyor musun sen? Der. Bol bol artık sürüyorum. Kapatacağım çünkü alüminyum folyoyla. Bu arada klimayı açtığım için soğuğun altındayım şu anda. Bu da biraz tabii süresini uzatmış oluyor, durdurmuş oluyor. Bir yandan da kurutmuş oluyor. Ama çöp poşetinin içinde de bu kadar oluyor. Şöyle saate de bakmadım. 9 dakika olmuş. 9 dakikada bu kadar mı sürdüm gerçekten? Devam edeyim yine. Bu kadar yeteceğini gerçekten düşünmemiştim. Aslında çok da az değilmiş içindeki ürün. Oryal vıcık vıcık sürülüyor ya, normalde öyle biliyoruz. Bakalım, göreceğiz. Bir kutumuz daha var. 50 dakikanın üzerinde kesinlikle tutmayacağım. Tekrar yıkayıp tekrar açıcı yaparız gerekirse. Öf. Bakın baya da
şişti. Görüyor musunuz? Böyle açıcı da sürülür mü ya? Üst tarafta karıştı işin içine. Galiba eyvah, komple sürmek zorunda kalacağım anlaşılan. Evet, öyle olacak. Sürüyorum arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Bu yetmeyecek. Yenisini açacağım. Galiba yerlerde döktük. Olsun, ne yapalım. Olay çığırından çıktı şu anda. Üzgünüm bunun için. Böyle olmamalıydı. İmdat. Yani değdirmeyeyim dedim. Her yerim şu an yumak oldu. Ötekini hazırlıyorum hemen. İçerisi çılgınca açıcı kokuyor bu arada. Ve gözlüklerimin arkaları da oryal oldu. Can sıkıcı bir durum var. Bunun içindeki toz topaklanmış. Burada korkunç şeyler oluyor. Hiç hoş durumda değilim arkadaşlar. 2 kutuyu birden hazırlamalıydım herhalde ve bayağı başıma boca etmeliydim. Toz daha önceden açılıp beklediği için topaklanmış. Bakın bununki mavi değil, bunun beyaz. Eyvah ya, aynı ürün değil mi? Klima neden açılıyor? Neyse ki tepeler daha hızlı açılıyor ya. Yani umudumuz o yönde. Eyvah eyvah, tam bir fiyasko ya. Gerçekten iyi olursa çok şaşıracağım. Ve diplerim hala açılmamış galiba. Evde tek başına açıcı yapmak. Bu da şey olmuş. Demek ki açılınca ya bunları hem test edin saçınızda diyorsunuz. Hem de böyle ürün bozuluyor yani. Gerçi ben bunu açalı bayağı oldu ama. Şu an her şeye kızabilirim. Her şeye, herkese kızabilirim şu an. Bu beyaz bakın. Hiç mavilik falan hiçbir şey yok. Çalkalıyorum. Topaklanmış tozuyla beraber. Beklemiş oksidanı vesairesiyle beraber. Ne yaşıyorum şu an ben de bilmiyorum. Saç proteini getirmiştim yanımda. Onu unuttum. Şu anda tek içimi rahatlatan şey bunun evde yapılması için dizayn edilmiş olması yani. Ona göre kimyasalların ayarlanmış olmasından başka güç aldığım hiçbir şey yok. Bence anam. Şu yerleri sileyim. Şöyle açalım, bunu da dibini kazıyalım. Kazıyalım, o da gözünüze gelmesin. Normalde ben böyle şeyler yaparken sıçrar, hep gözüme falan gelir. Bu mor oryalmiş, mavi oryalmiş. Bakın diğeri beyaz oryal. İkisi de aynı marka ama demek ki değiştirmiş. Kutu farkları şöyle. Renkler de böyle. Vaat ettiği renkler çok yakın birbirine. Allah'ım yardım. Saçlarımın dipleri neden açılmadı? Benim saçlarım açılmadı. Bu ne de çıktı zaten. Burası çok sıcak. Tozun topaklanmış olması, oksidanın içinde böyle sert bir şey bulmuş olmam ve boyanın da böyle macun gibi akması müthiş iyi oldu ya. İnanılmaz yani. Sen şurada dur da ışık biraz düzgün gelsin. O zaman görmüyorsunuz. Ben de görmüyorum. Neyse. Arkaları şöyle 4 parmak falan kazırız. Açmadı ki nasıl kopsun ya. Galiba bir kuaför parası kadar da para vermiş olacağız yani. Bunları ben indirimden 190 küsür liraya mı ne aldım? Bayağı da önce aldım yani. Yine 600-700 lira gidiyor. Benim gözlüklerimde oryal mi var? Neyse. Zevk almaya geçiyorum arkadaşlar artık. Tamam, yeter. Çok ağladık. Hadi bakalım. Bu daha çok açıyormuş bir de. Bunun kokusu daha keskin. Burada benim açık saçlarım var biliyorsunuz. Açık renkli uçlarım var. Kopabilirler. Buna yapacak hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Ne diyoruz? Koparsa senindir diye evrene gönderdiğiniz mesajlara bak ya. Gözüm komple oryal. Bakın.
Ah. Yani açıcının benim bildiğim zaten böyle bol bol sürülmesi gerekiyor ama aşağılara bunu yapamadık. Ve son kalan parça da bayağı şişiyor. Cam açık bu arada, aşırı derecede oral kokuyor içerisi. Üf. Vallahi uçlara değdirmemem gerekiyor ama en son değdirmem gerekiyor ama şu an ben o hassasiyet taşıyabilecek bir psikolojide asla değilim. Üzgünüm Leyla yani. Evet. Böyle. Buralar gerçekten açıcıya doydular şu anda ama alt bölümlerin öyle olduğunu düşünmüyorum. Burayı şöyle sararsak şu şekilde ve bunu toplarsak şöyle, nasıl yaratıcı bir zeka, nasıl zeka, üf. Şöyle yaparsak bunu böyle iyice sabitlersek buraya. Bu arada tenime de değdi, buradan hissediyorum. Harika. Şimdi kalanı, ooo çok ısınmış. Ay 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 arkadaşlar, çok ısınmış. Açılmaya da başlamış. Ama bakın hiç dengeli açılmıyor. Yani anlatmaya çalıştığım bu. Köpük kıvamında. Şu şekilde bakın. Bayağı şişmiş. Bayağı. Artık bunları diplere doğru yaklaştıracağım. Çok ısınmış. Burası cehennem gibi kokuyor. Cehennem kokuyor. Diplere. Bu saç uzasa benim buna müdahale etme şansım yok. Saçta şu an kopma olsa tam ben bunu anlayamam. Mümkünatı yok. Dipleri çok çabuk ısınıyor. Şu anda bu da ısınıyor muhtemelen. Şu aralar, üst üste gelen yerler inanılmaz hızlı ısındığı için çok da bir şey yapamıyorum. L'Oreal'in çıkarttığı bir boya var. 4 tane kadar açan 10.1 palettenin denediğim gibi. Ben ne güzel konuşamıyorum ama. Onunla olmadı. Bu açtığı kadar açacak. Üstüne de onu yapacağız ve bir şey yapacağız. Yani şu an yıkasam turuncu bu saç. O kesin. Ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Şöyle bir şey yapacağım. Bir saniye, biliyorum. Sakin olacağımı biliyorsun aslında. Daha önce ayarladığım poşetlerden araya koyup, evet, en azından saçı bölüp, hani bilmiyorum bu ısınmayı daha azaltır mı ama şöyle kuaförler yapıyorsa bir bildikleri vardır da bize kuaför değil de işte ne bileyim. Kaç dakika olmuş? 27 dakika olmuş bu arada. Bu şekilde yaptık. Şimdi enseme de yapayım. Sinirim bozuldu. Böyle ensem yanıyor şu an ensem. Ama böyle deri gibi yanma yok ensemde bu arada. Sadece kaşıntı var. Bir şey düştü. En üsttekine düştü. Şöyle yapalım. Evet. Böyle yaptık bakalım. Neden bunu yaptık hiç bilmiyorum. Ya aşırı ısınmasın diye yaptım herhalde. Ya da kurumasın diye mi yaptım acaba? Uçları da yapalım o zaman. Uçlar açılacak ya Canan. Şöyle yine Adana dürüm şeklinde, Adana Urfa.
önceden yapılan hazırlık neden önemli görüyorsunuz. Bu panikle hiçbir şey yapamazdım ve o saç öyle yumak şeklinde açılırdı. Saçma sapan da bir şey olurdu. Böyle de ne olacak bilmiyorum ama hayırlısı artık ya. Ne yapalım yani? Öf. 28 dakika olmuş. Kaç dakika bekleyeceğim bilmiyorum. Aşırı tedirginim. Ensem sadece kaşınıyor. Normalde benim yanardı cayır cayır. Hala da çıkıyor ya. Arkadaş. Bilmiyorum açıldı mı açılmadı mı görüyor musunuz? Ben gözlük yüzünden buralara da süremedim. Hiç. Tövbe estağfurullah bir durum. Burası bayağı şu an savaş alanı yani. Şuralarıma falan geldi açıcı. Ama sadece kaşınıyor. Ben şu gözlüklerimi çıkarayım. Sonra kalanları diplere yapmaya çalışayım. 30 dakika. Tam yarım saat oldu. Hadi bakalım. Bir 10 dakika sonra görüşürüz. 40 dakika oldu. Ensemde çok ciddi ısınma var arkadaşlar. Şunu açalım. Bu bölümlerim çok ısınmış durumda. O yüzden açıyorum. Bakın uçlar daha koyu renkli kalmış görünüyor. Bu arada gözlük gözümü korumuş. Eğer gözlük takmamış olsaydım hepsi gözümdeydi o açıcıların. Bence gözlük kullanın. Saçım evet uzuyor galiba. Böyle birkaç 3-5 tutamlar geliyor. Saçımda da böyle bir hasar var galiba. Bilmiyorum ama şöyle bunu daha önceden paketlemiştik. Yanmış ve kopmuş galiba. Evet burası daha çok açılmış. Tabii çünkü aman Allah'ım olmuş. Evet. Şimdi bu saçı bir tarayalım. Keşke açıcıdan biraz daha olsaydı. Şu anda yıkardım muhtemelen ve kurutup tekrar sürerdim arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Saçın durumuna bakıp daha az açılmış olan bölümlerine bakıp ya da turuncu kalmış yerlerine bakıp ona göre sürerdim. Bunu taramak da çok doğru bir şey değil muhtemelen ama yapacak bir şeyim yok. Çılgınca yanıyor. Şuralar bakın daha az açılmış. Çünkü dipler çok çabuk ısındığı için ısı da açıcıyı aktifleştirdiği için, hızlandırdığı için dipler daha çabuk açılıyor. Of! Aslında buraları pakete almak lazımdı. Hadi bir de öyle yapalım. Şöyle burayı yapalım. Yani saçı kopartmak için her şeyi yapıyoruz bakalım. Bağlaya bağlaya böyle. Çok doğru şeyler değil bu yaptıklarım benim. Saçma sapan açılmıştı. Neyse buraları şey açar. Boya açar. 4 tona kadar açan boya açar ama güzel bir saç kesinlikle çıkmayacak. Onu biliyorum. Buna kendimi hazırladım. Bakın. Işık ters şu anda. Sizi şöyle alayım. Bir daha iyi. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Şöyle böyle. Buradan. Şöyle. Çok kötü de değil diyeceksiniz belki ama şu anda yıkasam turuncu bir saç arkadaşlar. Nereden biliyorum? Ürünü silikonlu röfle bonesinde kullandığım için biliyorum. Bembeyaz açmıştı. Şu andaki renk çok vasat bir renk. Çünkü saç çok uzun ve benim uygulama şeklim kesinlikle kötü. Diplere sürecek kadar açıcım yok. Agisi diplerimi uygulayamam. Keşke agisi uçlara mı uygulasaydık? Keşke bütün açıcıları karıştırıp böyle hızlıca mı uygulasaydık? Zamanlama olayı çok önemli. Bunu unutmayın arkadaşlar. Unutmayın işte. Ne bileyim bakalım. Göreceğiz. Deniyoruz. Açtığımı sanmıyorum. Çünkü kurumuş yani bu. Kapatsam ısınıyor. Açsam bir şey oluyor. Kurumasın dersem ısınıyor. Yani ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum. Umarım kopmaz. Üstümdeki terletti. Ter içindeyim. Kilo vermişimdir inşallah. 55 dakikaya geliyoruz şu an. Isınmasa bekleyeceğim. 1,5 saat bekleyeceğim. Çok ısınıyor. Açıcı kurumuş arkadaşlar. Kuruduğu için de aktifliği ya yavaşladı ya durdu. 55 dakika oldu, ben bunu yıkıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Durulamaya devam ediyorum hala. Bakın bu bölümler koyu.
Gördünüz mü? Uzaktan da bakın. Eğer yapmayı düşünüyorsanız ben size şurayı açmadan, karıştırmadan göstermek istediğim için lavaboda yıkadım. Bakın hala açıcı var. Ben durulamaya gidiyorum. Sonrasını bilmiyorum. Hazır mısınız? Işık iyi galiba. Hatta şurayı açayım. Nasıl ışık? Aha kaza oldu. Kaza oldu ya. Vallahi kaza oldu. Hay Allah. Demek ki saç iyi olmuş. Çok çirkin bir şey yaptım şu an. Çok özür dilerim. İptal ediyorum. Saç bu kadar etkileyici mi gerçekten diye çirkin bir espri yapasım geldi. İnsanlık işte. Çiğlik. Bakın. Güneşte. Ben de size görüyorum bu arada şu anda. Bir kere daha alıp üstüne yapsam bu saç kopar. Uçlardan kopar. Diplerden kopmaz. Buralara denediğimde de saçlarımı iyice açtı ve çok sağlıklı bir şekilde açtı. Tüh ya, çok güzelmiş. Saçlarımı kesince bir kere bu açıcıyla komple tekrar açabilirim. Şu anda turuncu tabii ki. Ya heyecan yapıyorum her açtığımda. Buralara uyguladığımda ben mor şampuan kullandım. Bu arada saçlarım bakın doğal olarak var kopmalar falan. Yani kopma derken normal saçlarımda hiçbir şey yok. Sapasağlam ama o daha önceden açıcı denediğim yerlerde tabii ki var. Çünkü defalarca denediğim yerlerde olmuştu. Turuncuyum. Bakırım şu anda. Evet doğruyum ama mor şampuan kullanmadım. Sonucu net görelim diye üstü açmadım. Şimdi bu saçı kurutacağız. Üst taraflara aynı açıcıyı uygulamıştım. Mor şampuanla yıkamıştım. Mor şampuanla yıkamadan önce turunculuk vardı. Bu kadar var mıydı bilmiyorum. Şu an güneşte olduğum için. Ay yazık insanlara ya. Vallahi tüh. Bu telefon ön kamerasından kaynaklı oluyor. Arka kamerasından çekerim. Şöyle bakın. Diplere de bakın. Başarısız sanıyorum. Ben de sizle birlikte izleyeceğim bu arada. Yani görmedim ama işte tek başınıza yaparsanız ve benim gibi yaparsanız tabii saçınız kısaysa ve sağlıklıysa daha böyle dikkatli yaparsanız, ısıtmadan açarsanız saçı belki sağlıklı bir şekilde halledebilirsiniz. İçinden çıkan bakım kremiyle yaptım. Bir dakika. Hem de arka kameramı görmüş olayım ben de. Bakın. Gün ışığında da bakın. Saç böyle açılmış. Böyle açılmış. Gölgede böyle. Buyurun son hali. Arkalar. Mor şampuan sonrası da böyle. Turunculuk yine var. Bakırlık yani dorelik. Her ışıkta göstereyim size istiyorum. Şöyle bakın. Yine dorelik var evet. Önlerim bir mor şampuan daha yaptığım için daha da artık oturuyor rengi. Zaten biliyorsunuz bende bir sürü sarının tonu var. Yani benim için çok idare eder bir durum bu arada. Evet, Brezilya fönü vesaire hiçbir şey kalmadı bende. Her şey kabardı. Tekrar bir Brezilya fönü deneyeceğiz. Hepsi gitti çünkü etkileri gitti. Bir açıcı alıp böyle turuncu kalmış yerleri aralara boyayarak peyderpey bu saçı ben düzeltebilirim. O kadar şey bilmeme rağmen amatörce de boyadım ama yine de benim için çok iyi. Yani şu turunculuğu, doreliği ben yok ederim. Şu anda saçımda cila yok. Hiçbir şey yok. Önlerimi ayrı yapmıştım. Ne diplerimde var ne üstlerimde var. Sadece mor şampuanla. Ön taraflarım 3 kere mor şampuanlandı şimdiye kadar. Arka taraflarımı da ilk kez mor şampuanladım. Bununla ben yetinmem. Ya bunu açıcıyla açarım ki benim saçlarım çok yıpranmış bakın. O yüzden çok yanaşamıyorum. Normalde 2 kere açıcı yapardım. Şahane olurdu. Muhtemelen şu L'Oreal'in çok merak ettiğim boyasını alıp deneyeceğim.
Diplerime sürer miyim bilmiyorum. Diplerime artık çok kimyasal sürme niyetinde değilim ama çok beni böyle cezbedebilir. Saçımın uzunluğunu ve gürlüğünü görüyorsunuz. Bu kullandığım açıcıdan 4 paket olsaydı bana tam yeterdi. Bu evde yapılmış olan saç benim için çok kafi. Ben bunu her şeye çevirebilirim arkadaşlar. Gidip bir tane bakır ton alırım. Harika bir bakıra çeviririm. Açıcılı boya alırım. Önden biraz bazı yerleri tamir ederim. Çünkü şurada gerçekten hala bakın koyuluklar var. Buralara biraz açıcı sürerim ve sonrasında açıcılı boya kullanırım. Yine güzel bir şey elde ederim. Tekrar da göstereyim. Şöyle bakın. Son 10 dakika diplerime uygulayabilirdim ama açıcım yetmedi. Agisi diplerime uygulamak istemedim. Biliyorsunuz zaten. Videoda her şeyi anlattım. Evde yapmak çok zor iş, onu söyleyeyim. Saçı kesinlikle bir sürü parçaya ayırıp sabırla işte bir gün bir yerine, ertesi gün bir yerine yapmanız gerekiyor. Çünkü sürekli yıkıyorsunuz, kurutuyorsunuz. Benim belim koptu. Ama spor oldu olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen kanalı desteklemek için abone olun ve mutlaka bir yorum yazın. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım merak ettiğiniz şeylerle ilgili birazcık bilgi sahibi, fikir sahibi olabilmişsinizdir. Ben de sizlerle birlikte denedim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Her halinizde güzel olduğunuzda sakın unutmayın. Hoşça kalın. İyi oldu, iyi.